Almanya mı Litvanya mı diyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar falan demeyeceğim. Hayır. Şu anda siz euro mu kullanıyorsunuz orada? Buraları keseceğim mi? Hayır. Hoş geldin. Hoş bulduk sadece. Almanya ve Litvanya karşılaştırma yapacağız. Olduğu kadar aynen. Bizi izleyenleri bilgilendireceğiz biraz. Senin engin tecrübelerinden yararlanalım. Esas burada senin tecrübelerin daha önemli çünkü ben Litvanya'ya gitmedim bile yani. Evet Aynen. doğru. Ben şimdi Almanya tecrübe etmiş oldum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda Litvanya ve Almanya bir kıyaslama yapacağız. Harcamalarımız ne kadar? Konut fiyatları ne kadar? Asgari ücret ne kadar? Litvanya'da ve Almanya'da eğitim ve iş fırsatları neler? Almanya'da ve Litvanya'da yabancı dil öğrenme süreçleri nasıl oluyor? Bunlarla ilgili bilgilendireceğiz. Yine bunları anlatırken kendimizden örnek vereceğiz. Kendi deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Umarım sizler için de bir fikir oluşturur. Başlayalım istersen. Tamamdır. İlk önce Almanya'da benim aylık harcamam ne kadar bir düşünüyorum. Benim normalde market harcamam çok olmuyor. Yani ben böyle çok yemekle falan uğraşan bir insan değilim. Evet. Onun için benim aylık mutfak masrafım 150-200 euroyu geçmiyordur. 150-200. Aynen maksimum. Yani 150-200 aynen. Okay. Onun haricinde ev kiram 400 euro. İşte burası küçük bir yer olduğu için biraz daha. Ama normalde tabii Berlin'de falan gitmeye kalkan biri olursa orada ev kiraları yani mesela benim yeni arkadaşım tuttu. Biraz merkezi bir yerde. 1400 euro tuttu mesela. Her ay 1400 euro veriyor. Aynen çok fazla. Aynen. Şu an söyleyelim bu arada. Senin bulunduğun şehir Meissen. Aynen. Değil mi? Aynen. Dresden. Doğu Almanya'da bir yer işte. Doğu Almanya. Dresden'e yakın Meissen bölgesindesin. Aynen. Küçük bir kasaba. Toplam nüfusu ne kadar? Ya işte buranın toplam nüfusu 40.000 falan. 40. Peki alışveriş ve ev dedin. Bunun haricinde ekstra bir masrafın var mı? Yani mesela evin giderleri falan nasıl oluyor? Yani toplam bir aylık masrafını belki söylersen hani daha kafada canlanır. Okey. Yani benim evin giderleri dediğim faturalar falan filanla beraber işte toplam benim sağlık sigortası var, zart var, zurt var falan. Hepsi toplam benim aylık 600-700 euro falan yapıyordur. 600-700 euro. Daha fazladır ya. Aynen. Hadi 900 olsun yani. 800. Yani faturalarla falan birlikte mi? Aynen. Yani sigorta faturaları. Yani sağlık sigortasına bahsediyorum sadece. Onun haricinde faturalar. Bir de işte böyle alışveriş falan yapıyorum eve 3-5 bir şey. Ekstra şeyler. Aynen daha yani 2 sene 2,5 sene çok yeni değil ya. İlla ki bir şeyler alınıyor, bir şeye ihtiyaç çıkıyor falan filan. Ya da bir şey hoşuna gidiyor oluyorsun. Yani o kadar. Onun dışında bir şey yok ama. Bu arada alışveriş masrafını kattın mı bu 900'e? Market alışverişi. Evet. Toplamda. Aynen. Peki kira falan hepsi toplam. Almanya'da asgari ücret ne kadar? Almanya'da şöyle asgari ücret 2200 euro ama bu brüt para. O da yeni geçti zaten bu sene geçti yasa. Normalde işte net olarak elinde 1600 euro falan kalıyor eğer evli biri değilsen. Evet, o belki durumları değişiyor falan daha yükseliyor. Bu alabileceğin düşük para yani. Anladım. Ama asgari ücretli çalışan nüfus çok düşük ya %2 falan galiba %2-3 falan. Herkes asgari ücretin üstünde. Tabii aynen. Çok iyi ya. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yani Litvanya'ya bahsedeyim mi? Aynen şimdi onu soracaktım. Bizde asgari ücret 730 euro brüt. Ve yani ondan vergi düşünce işte eline kalan para işte 630 veya yani 600'lü bir miktar oluyor. Kalifiye olmayan işçilerin aldığı miktar bu diyelim yani. Hani ama yine benim de bildiğim kadarıyla genelde insanların gelirleri asgari ücretin üstünde. Bir de şöyle bir şey var. Litvanların evleri genelde hep kendilerinin. Litvanya'nın nüfusu 2,7 milyon. Küçük bir ülke. Benim yaşadığım şehir Kaunas. Kaunas Litvanya'nın ikinci büyük şehri. Ama işte nüfusu işte 400 bin falan civarında. Tabii ki herkes şehirde değil, kırsala da yayılmış durumda. Ev fiyatları mesela değişiyor. Benim kaldığım ev 290 euro. Stüdyo dairede kalıyorum bu arada ben. Tek odalı böyle. Elektrik, su, merkezi sistem ısıtmayla birlikte işte mesela kış aylarında benim maksimum gelen işte 100 avro falan geliyor. Kaç eder? İşte 390 hadi 400 diyelim. Yani eve giden masrafım 400. Ben haftalık genelde mesela haftalık alışveriş yapıyorum. Benim yemek işleriyle aram iyi biliyorsun onun için. Mesela haftalık 40 avro 50 avro arası yani 50 avro tutmaz muhtemelen 40 avro desek. Haftalık. Aynen harcıyorum yani 4'ten hesaplarsak işte 160 avro diyelim. 400 ev giderlerimde işte 560
Hadi maksimum işte 600 diyebiliriz yani. Bir aylık harcama. Aynen. Ama eve falan da bir şeyler alıyorsun illa ki o 700. Ha, işte ona geleceğim. Ekstra mesela işte ne bileyim sonuçta yol masrafı oluyor. İşte toplu taşıma kullanıyorsun. Bazen Vilnius'a gidiyorum işte. Tabii aynen onlar da var. Aynen onlar vesaire olunca ya benim de harcamalarım genelde bir 800-900 euro. Yine senin dediğin gibi bekar bir insan için 800-900 euro arasında değişiyor. O şekilde. Şu an yaptığımız kıyaslamada mesela şu an ben asgari ücreti geçmiş oluyorum. Sen asgari ücretin bayağı altında kaldın mesela. Onu nasıl kıyaslarız bilemiyorum ama hani yani Litvanya... Ama bence senin ev kiran biraz yüksekmiş ya. Yani mesela 290 euro faturalarla beraber ne kadar oluyor yaklaşık? Burada çünkü faturalarla beraber 400 euro. Anladım. Yani 200 dedim ya 100 euro falan işte 350-390 arasına geliyor yani. Ama bu kışın. Mesela yazın böyle bir fatura gelmiyor. 40 euro falan geliyor maksimum. Yani çünkü sabit aynen. Çünkü ısınma için şu an ben işte 50-60 euro ödüyorum. Yani bir de küçük oda bu tabii. Ya daha doğrusu merkezi sistem. Doğalgaz olsa bayağı pahalı zaten. Yani o şekilde yani 350 euro 400 euro arası diyelim benim eve giderim. İşte dediğim üzere 160-200 euro da işte yani bu tabii hayatta kalma masrafları diyelim yani. En az bir 500-600. Mesela bazen bana Instagram'dan, YouTube'dan soranlar oluyor işte Litvanya'ya gelmeyi düşünüyoruz. İşte çalışmayı düşünüyoruz. Hem de öğrenci hem çalışmayı düşünüyoruz. Sence aylık giderlerimiz ne kadar olur? Şimdi mesela öğrenci biri için konaklama daha düşük olabilir. Yurt tutabilir mesela. Ya da BG'de yani evet. Paylaşımlı kalabilir. Aynen paylaşımda kalabilir ama benim dediğim hani yani şu an işte tek yaşamak istiyorsan işte yani benim bulduğum tek kişi için en ucuz evlerden bir de. Yani 300 euronun altında falan ev bulmak zaten çok zor. Şehrin dışında falan bulabilirsin. Kaunas'tan bahsediyorum bu arada. Litvanya'nın başkenti Vilnius dersen daha da pahalı. Aynen daha da pahalı. Hani diyorum ya şehrin dışına gittikçe biraz şeyler düşüyor. Zaten biraz daha ucuz. Aynen. Yani genelde masraflar bunlar diyebiliriz. Bir de bu masraflara ek olarak hani zaten hani masraf deyince ev, faturalar ve yeme içme yani 3 ana kalem var yani. Ev bulma konusunda mesela ben bir hayli sıkıntı yaşamıştım. Yabancı olduğum için işte. Gerçekten mi? Ya şöyle şimdi yani ev ararken genelde bizim yerel dilimiz var Litvanca yani. İşte insanlar Litvanca konuşuyor. Ben de kendi işlerimi kendim halletmek istiyorum hep. Yapmak istemiyorum hani ya tamam Litvan bir arkadaşımdan rica edebilirim de yani o sana sürekli çeviri yapacak. Ev sahibi ne dedi, ne yaptı falan. Tamam o şekilde zor. Aynen o zor. Bakış açısından değil yani. Ya evet aynen. Yani ya belli de olmuyor. Mesela ülkeni falan soruyorlar. Mesela nerelisin diyor. Ama mesela Türk'üm diyecek kötü bir bakış açısı oluyor mu? Şu ana kadar ben yaşamadım. Litvanlar Türkleri seviyor. Türkiye'ye çok tatile geliyorlar Antalya falan bölgesine. Onun için yani ben şu ana kadar böyle hani Türk olduğum için bir şey yaşamadım. Yaptılar. Nasıl söyleyeyim? Ya her ev sahibi farklı. Mesela bir tane ev sahibi yabancılardan yana kötü bir deneyimi varsa yani o vermeye karşı oluyor. Mesela bazen sadece işte kızlara veriyoruz diyorlar. İşte bazen işte diyorum ya ben İngilizce konuşuyorum. İngilizce konuşmuyor. Sadece Litvanca konuşurum diyor. Mesela onu eliyorum. Ya eleme sebebim de şimdi yani orada bir ihtiyacım olacak. Ne bileyim evde bir şey olacak. Ya problemimi kendim anlatmak, kendim çözmek istiyorum yani. Ondan dolayı ben de hani İngilizce konuşan birileriyle genelde yapıyorum. İngilizce konuşanlar da oluyor bazen ama dediğim üzere işte fiyat pahalı olabiliyor vesaire. Yani çünkü ev ararken birçok kriteri değerlendiriyorsun. Konumu, işte fiyatı, ısınması. Mesela ben yine bir ev tutmuştum. Bir önceki evim yüksek tavanlıydı, doğalgazlıydı. Yani ev kirası kadar doğalgaz ödüyordum yani. Evet, ve beni bitirmişti yani mesela o ev. 3-4 ay öyle kalmıştım. Yani o şekilde. Tabii işte deneyim elde ettikçe bunları öğreniyorsun. Daha tasarruflu tercihler yapıyorsun yani. Aynen tabii canım. Senin böyle bir anın var mı mesela Almanya'da?
Yok ya, benim burası zaten ilk konuştuğum evdi. Aha. Yani. Ama senin evin büyük, baya güzel yani. Mesela Teşekkür burada yüksek tavanlı zaten. ederim. Güzel de dizayn yapmışsın. Eyvallah. Utku, ben teşekkür ediyorum yorumların için. Gayet güzel bir sohbet oldu. Arkadaşlar, bu videoda Almanya ve Litvanya'yı yaptığımız masraflar, ev fiyatları gibi konulardan karşılaştırmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda yabancı dil öğrenimi, Almanya'da yabancı dil nasıl öğrendi Utku? Ben Litvanca nasıl öğrenemedim? Bunlardan bahsedeceğiz. Sizi bir sonraki videoda bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben de arkada sadece mimik yaptım. Güle güle dedin mi? Güle güle.